Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi bu güzel ipimizle başlayacağız. Hemen göstereyim. İpimin markası Kartopu Bambu. Bu ipimizle harika bir model başlayacağız. İpim 100 gram 230 metre uzunluğu olan bir ip. Şöyle göstereyim. Almak isterseniz renk numarasında şöyle ekranda görünüyor. Evet. Kullanacağım şiş 3,5 numara. İpime uygun bir şiş, yazlık örgülerinizde, mevsimlik örgülerinizde kullanabileceğiniz harika bir model. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları olarak ayarlamamız gerekiyor. 3, 6, 9, 12, 15 diye devam edecek. İlmek sayımızı bu şekilde ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Şöyle, ben küçük bir anlatım yapacağım için az bir ilmek sayısına ihtiyacımız var. Hemen sayalım ilmeklerimizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Şu şekilde 18 ilmeğimi ayarladım. İlmeklerimizi aldıktan sonra ben lastiksiz başlayacağım için bir sıra zemin hazırlıyorum arkadaşlar. Siz de istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz bu modeli. Şu şekilde ilk ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm kenar ilmeğimi. Daha sonra bir sıra düz örüyorum. Bu modelimize dahil değil, lastik yapmadığım için ön yüzüne geçeceğim. Onun için arka yüzünde bir sıra ters örüyorum. Daha sonra ön yüzünde modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi modelin ön yüzüne geçtik. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Birinci sıradan başlıyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi ilk ilmeğimi yani örmeden aldım. Devamındaki 3 ilmeğimi şu şekilde 1, 2, 3 ilmeğimi düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Bir doladım. Şöyle yine 3 ilmeğimi düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Kesme işlemi yaptım. Bir doladım. 3 ilmeğimin üçünü bir aldım. Tek ilmeğe düşürdüm. Bir doladım. 3 ilmeğimi üçünü bir şu şekilde aldım. Tek ilmeğe düşürdüm. Bir doladım. 3 ilmeğimi düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Devamında bir kez daha doladım. Bakın kenar ilmeğinden önce tek ilmeğim kaldı. Bunu da ters olarak ördüm. Bir ilmek ters ördüm. Devamında kenar ilmeğimi ördüm. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimi bu şekilde ördüm. İkinci sıra arka yüzüne geçtik modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Bir düz, bu ajur ilmeğimi ters. Yani bir düz, bir ters, bir artırma yaptım. Bir düz, bir ters, ters ilmekten sonra bir artırma. Bir düz, ilmek sayımızı bu artırmayla tamamlamış olduk. Bir ters, bir artırma. Bir düz, bir ters, bir artırdım. Bir düz, bir ters, bir artırma yaptım. Devamında bir düz ilmek ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bu şekilde
ilmeklerimi şekillendirdim. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik modelimizin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Bu ajurlu ilmeğimi de ters ördüm. Yani kenar ilmeğinden sonra 2 ters ilmek, 1 düz ilmek, 2 ters ilmek, bu ilmeğimi bir de ajurlumu ters ördüm. Devamındaki bakın düz ilmeğimi de düz olarak ördüm yine. Bunun ikisini ters, bu ilmeğimi düz, 2 ters, 1 düz. Üçüncü sıra ön yüzünde ilmeklerimizi bu şekilde örüyoruz. Bir düz, devamındaki ilmeğimi de ters. Ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim düz. Düz olarak ördüm. Devamındaki ters, ters ördüm. Yani ilmeklerimizi gördüğümüz gibi. Burada 2 düzüm var. Burada bir ters. 2 düz, bir ters. İlmekleri olduğu gibi sıra sonuna kadar örelim. 2 düz ilmek, bir ters ilmek. Son sıramız modelimiz 4 sıradan oluşmakta. Harika bir model. Bu iple de çok uyum sağladı arkadaşlar. İpin dokusu çok güzel gerçekten. Almak isterseniz tavsiye ederim yani. Özellikle yazlık örgülerinizde bence harika olur. Evet, modeli bir kez kurmuş olduk. Bakın şöyle modelimiz böyle devam edecek. Harika bir model oldu. İsterseniz bir kez daha kuralım, daha anlaşılır olsun. Modeli bir kez daha kuruyoruz. Modelimizin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 3 ilmeğim bakın 2 ters bir düzüm var. Bunun üçünü bir aldım. Tek ilmeğe düşürdüm düz örerek. Daha devamında bir artırma yaptım. 3 ilmeği üçünü bir aldım. Tek ilmeğe düşürdüm. Bir artırma yaptım. Bu 2 düz bir de ters ilmeğimin üçünü bir düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Devamında bir artırma yaptım. Burada ilmeğimiz eksiliyor bir ilmek. Onu da ikinci sıra arka yüzünde tamamlayacağız. 3 ilmeği tek ilmeğe düşürdüm. Bir artırma yaptım. 3 ilmeği aldım, düz ördüm, tek ilmek çıkardım. Devamında bir artırma yaptım. Son kalan ilmeğimi de ters örüyorum. Bir ilmek ters ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu şekilde. İkinci sıra arka yüzüne geçtim model kurulumunun. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir düz, bakın bir düz, bir ters, tersi ördükten sonra pardon bir düz bir ters ördükten sonra bir artırma yapacağız. Bir düz, bir ters, bir artırma yaptım. Bu ilmeğimi düz örüyorum. Devamındaki şu ilmeğimi ters örüyorum. Bir artırma yapıyorum ters ilmekten sonra. Bir düz, bir ters, bir artırma yapalım. Bir düz, bir ters, bir artırma yapalım. Son kalan ilmeğimi de düz ördüm. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptım. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Bir ters, iki ters, bakın iki ters, bu düz olan ilmeğimi düz örüyorum. 2 ters,
Düz olan ilmeğimi düz. Şu şekilde 3. sıra ön yüzünde ilmeklerimizi böyle şekillendirelim. 2 ters, 1 düz. 2 ters, 1 düz, kenarda bir tersle bitirdim. Kenar ilmeğimi de ördüm. 3. sıra ön yüzünde ilmeklerimi şekillendirdim. 4. sıra arka yüzüne geçtim modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamındaki ilmeğim düz. Düz olarak ördüm. Bir sonraki ters, ters olarak ördüm. Daha sonra 2 düz, yani ilmekleri gördüğümüz gibi düzlerimizi düz, terslerimizi ters örerek sıra sonuna kadar devam ediyoruz. 2 düz, 1 ters. 2 düz, 1 ters, 2 düz olarak sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modeli 2 kez kurmuş olduk. Modelde ilmek sayımız 3 ve 3'ün katları. Sıra olarak da 4 sıradan tamamlanıyor modelimiz. Hep bu 4 sıranın tekrarını yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika, güzel, şöyle gösterişli bir model. İki tarafı da kullanabileceğiniz, bakın arka yüzü de harika bir model çıkıyor. Ön yüzü de böyle. Her iki tarafı da kullanabilirsiniz. Bir de daha önce hazırlamış olduğum bir parçam var. Bunu da yine aynı iple, yalnız 4 numara şiş kullandım bunda da. Evet, bunu şöyle tekstil tipi lastikle başladım. Beraber yaptığımızı da lastiksiz kurduk. Her ikisini de görmenizi istedim. Bunda da bakın lastik de güzel durdu. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Modeli daha şöyle yakından göstereyim. Modelimiz böyle harika bir model arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu ipe de çok yakıştı. Şöyle dokusu harika. Şöyle gördüğünüz gibi yumuşacık bir örgü. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Bakın her iki tarafı da kullanabilirsiniz. Bu yüzü de gayet güzel. Şöyle farklı bir model çıktı. Sizce hangi yüzü daha güzel oldu? Ön yüzü mü, arka yüzü mü? Modelimiz böyle devam ediyor arkadaşlar. İlerlemiş hali de böyle. Dediğim gibi bunu yazlık örgülerinizde, mevsimlik örgülerinizde, her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Mevsimine uygun ip kullanırsınız. Benimki bambu bir ipti. Buna da gayet güzel oldu şöyle. Evet, şöyle göstereyim arkadaşlar. İpimi şöyle koyayım. Onun üzerine bırakayım. Her türlü açıdan şöyle görmeniz için. Modelimiz böyle. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.